ülkeyi anlamak için sadece bugünün ışıltılı gökdelenlerine bakmak yetmez. Rakamların arkasındaki ruha inmek gerekir. Tabloya bakın. Tayvan, Güney Kore ve Japonya. Özellikle Japonya. 125 milyonluk bir nüfus ama 4 trilyon doları aşan devasa bir milli gelir. Benzer nüfuslara sahip ülkelerle kıyaslandığında Japonya'nın ürettiği değer onların kat be kat üzerindedir. Bu fark toprakla, madenle ya da şansla açıklanamaz. Bu farkın adı yönetim felsefesi ve sarsılmaz bir verimlilik kültürüdür. Peki ama bir ada ülkesi bunu nasıl başardı? Hikayenin kökleri düşündüğünüzden çok daha eskiye dayanır. Tokugawa dönemi. Tam 250 yıl Japonya kapılarını dünyaya sıkı sıkı kapattı. Dışarıdan tek bir mal girmedi, içeriden dışarıya tek bir fikir çıkmadı. Amaç kendi kendine yetebilen bir düzen kurmaktı. Fakat sonra Meiji dönemiyle birlikte o kapılar ardına kadar açıldı. Ama Japonya Batı'yı taklit etmedi. Samuraylar kılıçlarını bıraktı ve birer girişimciye dönüştü. Mitsubishi ve Mitsui gibi devler işte o günlerde bu öğrenme açlığıyla doğdu. Amaç artık savaşmak değil, büyük bir devlet olmaktı. Sonra 1945 geldi. Mutlak yıkım. 2 atom bombası. 2,8 milyon can kaybı. Milli gelirin 1/4 bir anda küle döndü. Bu bir milletin bittiği an olabilirdi ama onlar için bir yeniden doğuş miladıydı. 1949'da Japonya tarihinin en büyük kumarını oynadı. Dediler ki, silaha harcanacak her kuruşu sanayiye, fabrikaya ve üretime yatırıyoruz. Kore Savaşı'nın da etkisiyle üretim %70 arttı. Bu bir geri çekilme değil, tarihin gördüğü en zekice stratejik hamleydi. Japon mucizesinin arkasında görünmez bir kale vardır. Onlar buna Keiretsu dediler. Batıdaki gibi şirketler birbirini yutmaya çalışmazdı. Tam tersine bir ana banka etrafında toplanan şirketler birbirlerinin hisselerini satın aldı. Kimya, otomotiv, elektronik hepsi birbirine zincirle bağlandı. Dışarıdan kimse onları ele geçiremedi. Risk paylaşıldı, başarı bölüşüldü. Devletse bir gölge gibi onları korudu. Milletler Arası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı yani MIT'i ihracatı destekledi, stratejik sektörleri koruma altına aldı. Devlet ve özel sektör çatışan iki güç değil, aynı bedenin organları gibi çalıştı. Peki ya insan? Bu devasa çarklar nasıl dönüyor? Japon eğitim sistemi fabrikaya uygun, disiplinli zihinler yetiştirdi. Bireysel yetenek değil, grup uyumu kutsandı. Mezun oldular, işe girdiler ve ömür boyu o şirkete sadakat yemini ettiler. Çünkü şirket onlara ev verdi, tatil verdi ve güvence verdi. Ve fabrikaların içinde o sihirli kelime yankılandı. Kaizen, yani sürekli iyileştirme. Japon felsefesi der ki, insan problem değildir, insan çözümdür. Planla, uygula, denetle ve tedbir al. Her gün bir önceki günden sadece biraz daha iyi olmak. Honda'nın üretim zevki dediği şey ya da Toyota'nın insana saygı ilkesi işte bu disiplinden doğdu. Elbette her mucizenin bir bedeli vardır. Şintoizm inancında çalışmak ibadettir, evet. Ama bu inanç modern dünyada karoshi'ye dönüştü. Yani çok çalışmaktan ölüme. Rekabet baskısı, bitmeyen mesailer ve bireyin grup içinde eriyip yok olması. Bu, anka kuşunun kanadındaki yanık izidir. Yine de Japonya'nın hikayesi tüm dünyaya verilmiş bir derstir. Yıkımdan disipline, disiplinden mucizeye. Devlet ve milletin biz diyerek kenetlendiği o an. Küllerinden doğmak isteyen herkes için Japonya gökyüzünde parlayan o anka kuşu olmaya devam ediyor.